İyi akşamlar. Tamam. İyi akşamlar herkese. Söz ilk önce sende Serhat. Buyur. Biraz bekleyelim arkadaşları. Biraz yayına katılsınlar. Şu anda onları bekleyelim birazcık. Tamam, okay. Daniel, hi. How are you? Again. Hello, everyone. So Daniel, just konuş. Sen söyle kardeşim. we gonna just wait 3 minutes, 4 minutes. Then we're gonna have some conversation about us and tonight's subjects. So just first, Serhat is going to say some things. Then we can start talking. Okay. Serhat, Okay, so are we live in 3 minutes or? No, we are live at this moment. Okay, perfect. Serhat, canlı yayının linkini alabilir miyim? Sesini kapatman lazım arkada, unutma onu. Sana nereden atabilirim? Tamam, Telegram. kapatırım. Okey. Şu anda biliyorsun canlı Telegram'dan yayındayız. atarsan göremem. Tamam, Telegram'dan atarsan göremeyebilirim ama şu anda. O zaman şu anda 31 kişi gelmiş. 34 kişi oldu. Biraz bekleyelim. Sen istersen kendini tanıtsın. Sen bu konuyla ilgili arkadaşlara Daniel kimdir? Bununla ilgili bir açıklama yaparsan sevinirim. Tamam, okay. Daniel, we have audience at this moment, and I just want you to introduce yourself, short version. So I'm going to translate for you then. So, who is Daniel? Okay. So hello, my name is Daniel. My background is in IT, and I got into mining early 2017. As I started learning about mining, I had obviously heard about Bitcoin before, but once I understood proof of work and how mining Bitcoin works, I was quite fascinated by this subject. So this is how I got initially my first Bitcoin. Was I didn't buy it, I mined it. And from there, quite quickly, this became my day job. I was director of blockchain technologies at the biggest data center here in Iceland, which is one of the biggest data center campuses in Europe. And this was over the year 2018. And then in the beginning of 2019, went out more on my own, and we raised some funds and run a large-scale mining operation here in Iceland since 2019. And currently we're working on a project called GreenBlocks, where we will mine here in Iceland and seek out partnerships with those that have stranded the energy around the world. I hope this wasn't too long. Okay. That's enough, and let me translate the information. Daniel, İzlanda'daki şu anda en büyük data center'lardan birinde görev yapıyor. Kendisi CEO'su. Bu da 2019'dan beri yaptığı bir iş. Bundan önce 2017'de miningle tanışıyor. Bitcoin'in bu blockchain teknolojisinde bunlardan etkileniyor. Fakat Bitcoin satın almıyor. Yani ilk Bitcoin'i mine ederek, kazım yaparak elde ediyor. Şu anda ise İzlanda'da GreenBlocks denilen bir projede bu yeşil enerjiyle de alakalı, yenilenebilir enerjiyle de alakalı bir projede şu anda çalışıyorlar. Bunun dışında
şimdilik söylediği şeyler böyle. Bunun dışında sormak istediğiniz bir şey var mı Serhat Bey? Ben teşekkür ederim Deniz. Hemen soru cevaba mı geçelim? Bence öncelikle işte aralarda yine dururuz. Arkadaşlardan gelen soruları öncelikle bir sormaya başlayalım biz Deniz'le. Okey? Ben ilk soruyu sorayım. Okey, tamam. Yalnız bir saniye, benim bağlantım sıkıntı var sanırım. Çok kesik geliyor sesiniz. Evet. Ona bir YouTube'u, kontrol edip bir yani saniye kontrol edeceğim. Büyük ihtimalle ondan olabilir hocam. Evet, YouTube linkini bu arada alabildik mi ya da geldi mi? Sen şu anda seni göremiyorum. Yayın geldi ama büyük ihtimalle senin internetle ilgili bir sıkıntın olduğunu düşünüyorum. Ya büyük ihtimalle senin şu anda internet sıkıntım var ya. Ben okey. Şöyle yapsak, Benim ben tekrar ya benim görüntümde bir sıkıntı yok. Benim Sadece görüntüm sesin biraz kötü olsa da ben bilgisayardan bağlantı kurayım. İşte ses çok kesik geliyor. Yani sizin konuştuklarınız da bana çok kesik geliyor. Onun için tam da çeviremeyebilirim yani. Hani zaten ilk defa yaptığım bir şey. Şimdi izleyici arkadaşlarla da paylaşacaktım. Şu anda düzeldi bu arada. Hiçbir sıkıntın yok. Ama işte düzeldi de işte mesela Daniel konuşurken birçok kelimesi gidiyor. Yakalayabildiklerimi söylüyorum. Şimdi biraz sıkıntı yaşayayım diye bilgisayara geçeyim mi dedim ama sıkıntı yok diyorsanız tamam. Yok idare ederiz. Yani bir şekilde idare edilir. Hocam ben ilk sorumuza geçiyorum o zaman. Tamam. Bitcoin madenciliğini ama ben Daniel'ı tabii ki bekliyorum hocam. Yok. Şu an ses çok bende. Ben senin söylediğini bile anlayamıyorum Serhat. Yani de denedim. Ya, hani bilgisayardan bağlandım. Daha sonra alt yazıda onda da ekleyebilirim. Görüntüyü Kemal hocam bir öneride bulunuyor. Selim kamerayı kapatıp sadece sesli. yani, olur. Deneyelim. Şu anda görüntüm gitti bilmiyorum ama bize fazla şey de gösterme bu sefer, ifşa olmasın. Bu aralar biliyorsunuz Türkiye'nin gündeminde çok fazla ifşa var. Biz de ifşa olmayalım Selim hocam. Bağlantını düzenlediysen eğer devam edelim. Yani Ayten Hanım, yarın için bir düşüş beklentisi oluştu. Neye göre oluştu? Yani bu neden? Öncelikle kendinize bunu sormanız gerekir. Neden böyle bir şey var? Selim, sesini duyamıyoruz şu an içerisinde. Ya güzel sorular hazırladık. Bu arada Bitcoin madenciliğini biliyorsunuz. Bir önceki geçen haftaki düşüşün en büyük sebeplerinden biriydi. Çin'deki mining farmlarının kapatılacağıyla ilgili. Daniel gerçi onunla ilgili bir bilgi vermişti ama şu anda da bununla ilgili bir şey olacak. Bir yayın yapacağız sizle. Sesim geliyor mu? Şu anda geliyor. Tamam. Okay, Daniel. Hi again. Hey. Ben sorulara geçeyim. Of... Eğer sesim geliyorsa sana. Yok, hala problem var. Bir saniye abi. Çok özür diliyorum bütün izleyenlerden. Bağlantı problemi yaşıyorum ben. Son bir şey daha deneyeceğim. Ona göre olacağını düşünüyorum. En son makineleri yayın linkimizi oradan bağlanmıyorum zaten. Bir saniye. Son izninizi istiyorum. Çok özür dilerim.
Önemli değil. Biraz daha bekleyelim Selim hocamı. En kötüsü şu anda yayını durdururuz. Yayın sorununu çözdükten sonra ileri bir tarih alabiliriz. Bir 3-4 dakika daha, yani bilemedik 2 dakika daha bekleyelim arkadaşımızı. Yok, ayıp olacak bir şey yok. Sonucunda herkesin bir sıkıntısı olabiliyor. Daniel yabancımız değil yani, ben bir senedir farklı bir Telegram kanalında tanışmıştık. Ona teklif ettim. Bugün bizlerle birlikte bir yayına katılır mısın diye. O da kabul etti. BTC Mining'in biliyorsunuz dediğim gibi dünyada gerçekten önemli bir yere sahip şu an içerisinde. Geçen haftaki Çin düşüşü, yani Çin'in full haberleriyle beraber en büyük etkisi mining madenlerinin kapatılmasıyla ilgiliydi. Bu da olumsuz bir haber. Ama Daniel bu sorulara da cevap verecek. Şöyle diyor ki, eğer Çin tarafından bu tarz food haberleri olmasını istiyorsak Çin'in tamamen bu sistemden arınması lazım ve Amerika veya büyük eyaletler veya büyük ülkelere bu sistemin geçmesi lazım ki Çin'in bugüne kadar 2013'ten beri gelen foodlarından kurtulmak için. Daniel da bunun neden bize bir avantaj olduğunu anlatacak. Selim, sesimiz geliyor mu artık? Sesiniz geliyor. Senin sesin de çok güzel. Hi. Okay. We are okay. Yeah. Okay. Okay. I was just saying, if it's very bad, it could be good to turn off the video if it gets choppy again. You know. Okay. I will try that because I'm connecting through the computer at this moment. So the phone was working very badly. Let's do this way. We have questions and we're losing time. Also, if you want, we can start with the first question. Sara tamam, okey. Birinciydi. Onu alalım hemen. Öncelikle şeyi sormak istiyorum. Bu hafta sonu Çin'in yaymış olduğu foodlar, yani mining farmlarını kapatacağız haberleriyle ilgili bir gelişme veya ileriye dönük bununla ilgili ne gibi düşünceleri var? Biz kriptocular olarak bu haberi nasıl almalıyız veya bu habere sevinmeli miyiz? Ya belki de bu haber Daniel açıkladığında Twitter'da okumuştum. Bu bizler için ve ekosistem için gerçekten iyi bir olacağını düşünüyor. Bir de Daniel'dan alalım bunu. Tamam. Şöyle yapalım. O kadar kesik geldi ki yine sorduğun soruyu toparlayıp bir şekilde sormaya çalışacağım ama anladım. Daniel, first question is there were some things about China last weekend. They decided, or they got actions about Bitcoin mining system and Bitcoin market. So what do you think about these actions, these decisions, and these things? How we get affected about these kind of actions? What do you think about that? Yeah, great question. So the Chinese crackdown on mining, or so initially the first news that came out were that this was a crackdown on mining in general, and then there was some clarification that this was a crackdown on only coal-based mining in China. So in general, for Bitcoin in general and for mining in general, mining moving out of China is a good thing, because China and Kazakhstan are basically the only places
or I would say the biggest places that are using fossil fuels to generate the electricity that they use to mine on. So mining moving out of China means more distributed hash rate globally and less fossil fuels burned to mine Bitcoin. So for Bitcoin as a whole, this is a positive thing. And what we saw happen, the big crash that came as a result of this, was probably largely from within China as well, because even if this is good news for the ecosystem in general, it definitely is bad news for those that are operating within China. And that's a lot of people currently. The crypto community, not just mining, but crypto community in China is very, very big. So that definitely would have contributed to how big the crash was, and then added to all the people that trade with leverage. When we see these crashes, they get magnified by all the positions getting liquidated. But so the short answer is it's a good thing, and it will be good in the long run for Bitcoin. Okay, thank you, and let me translate. Şimdi şöyle bir cevap veriyor. Çin'deki mining olayının veya Kazakistan'daki olayın gidiyor olması aslında iyi bir şey diyor. Çünkü bu gittikçe yani Çin'den kurtuldukça Bitcoin madenciliği bütün dünya çapında, yani global olarak aslında hash rate dediğimiz bu mining hızındaki artış gibi bir etkisi olacakmış. Ve bunun yanında elektrik harcamasından dolayı da daha yenilenebilir enerjilerle alakalı da konuşacağız sanırım, ama ondan dolayı da enerji, bu elektrik yaktıktan sonra çıkan atıklarla alakalı sanırım. Onlarla da daha az bir kirli atıkla karşılaşılacak diyor. O yüzden Çin'den aslında kısa versiyonda diyor, cevap olarak düşünürseniz Çin'den madenciliğin çıkıyor olması diyor uzun vadede Bitcoin için çok daha iyi olacak diyor. Çünkü Çin'de çok büyük bir güç var. Sadece mining açısından değil. Yani kripto para piyasasıyla alakalı çok büyük bir topluluk var. Ve bu topluluk böyle bir olayda çöküş yaşadı diyor. Çin'de olduğu için de bu büyük topluluk çöküşün büyüklüğü de çok büyük oldu diyor. Ama uzun vadede baktığımızda da çok daha iyiye gideceğine inanıyorum ben diyor. Birinci soru şimdilik bu kadar. Tamamdır. Teşekkür ederim Selim Hocam. İkinci soruya geçebiliriz. Rica ederim. Okey. Tamamdır. Bitcoin madenciliğini sürdürülebilir olarak görüyor musunuz diye bir soru gelmiş. Ve gelecekte Bitcoin'in liderliğini sürdürülebileceğini de düşünüyor musunuz diye. Aslında mantık olarak aynı bir soru ama yani dediğim gibi Bitcoin madenciliğini sürdürülebilir olarak görüyorlar mı? Ve gelecekte Bitcoin'in liderliğini sürdürülebileceğini de düşünüyorlar mı? Şu anda biliyorsun. Bu soruya sanki cevabımızı aldık gibi, ama istiyorsan yine de yani liderliği konusundaki kısmını sorabiliriz. Evet. Tabii ki. Yani aslında insanların beklediği o. Okay. Daniel, second question is like the first one, almost. But let me ask this. Do you think Bitcoin will be able to maintain its leadership in the future? Bitcoin mining as sustainable. What do you think? Yes. Do you mean sustainable in terms of environmental issues, or just in general? About everything, general. In a long run. Yeah. Absolutely, yes. I believe so. Today,
Bitcoin has been running for some 11, 12 years already, and the Bitcoin network is today the strongest computer network in the world, the most secure computer network in the world. And this is largely the reason for which we see these large institutions and companies like Tesla, investors like Ray Dalio, Stanley Druckenmiller, big names in finance are allocating already some funds to Bitcoin. They're putting some percentage of their portfolios into Bitcoin, and the reason for which they can do that and they can justify doing that today is the size of the Bitcoin network, how incredibly strong and secure this network is as of today. You can put all of the supercomputers of the world together and they won't come anywhere near the strength of the Bitcoin network. So that's one part of it, and that's a crucial part of it, because I think people often kind of disregard the importance of security if we are supposed to win any of these traditional any parts of the traditional finance world over. It has to be super secure. So that's a big part of it. Now, in the longer term, I mean, whether it's sustainable, I think, in general, I think in about 5 years' time, the whole narrative around Bitcoin being not being environmentally friendly will be gone. I think Bitcoin mining will shift a little bit, and I think it will be entirely green. And I think that more power producers will wake up to the opportunities of Bitcoin. So it will be even more distributed globally, the hash rate will. So yeah, I think in general, in terms of keeping its position, we have all types of blockchains and new projects coming online and new things happening all the time. But I think that Bitcoin will stay the king, and it's my belief that, at least in its current form, it will take the place as the main store of value within the cryptocurrency ecosystem. So like digital gold. I believe in the digital gold narrative. Okay, thank you very much. And it's going to be hard. Evet, soru Serhat şeydi. Bitcoin'in madenciliğini sürdürülebilir görüyor musunuz diye sorduğumuzda buna kesinlikle inanıyor Daniel. Bu Bitcoin olayı diyor, Bitcoin 12 yıldır devam ediyor diyor. Bir şekilde devam ediyor diyor ve şu anda diyor dünyadaki en büyük ve en güvenli ağ. Böyle bir ağ, yani Bitcoin'i sadece para birimi olarak değerlendirmeyin. Hani dünyada şu anda en güvenli ağ diyor. Yani dünyadaki bütün süper bilgisayarları bir araya getirsek de bu ağ kadar güvenli bir ağ oluşturamayabiliriz diyor. Onun için tercih edilmesinin sebebi de o diyor. Şu anda büyük firmalar, Tesla gibi firmalar veya işte büyük finans firmaları bir şekilde portföylerine Bitcoin de ekliyorlar diyor. Bu eklediği yani bunlar boşuna eklemiyorlar diyor. Bununla birlikte 5 yıl içinde diyor Bitcoin'deki madenciliğindeki enerji harcamasını yeşil enerjiye, yenilenebilir enerjiye çevirebildiğimizde de diyor daha ileriye de götüreceğimiz bir nokta bu diyor. Onun için Bitcoin'in kral olarak, kripto para piyasasında kral olarak devam edeceği hayatına benim umudum ve görüşüm o şekilde diyor. Öyle de gidiyor görüntüde diyor. Sorumuzun cevabı çevirebildiğim kadarıyla. Daniel'ın şu andaki yaptığı mesleğe istinaden bunu istiyor. Yani bir yandan da. Kralın gitmesini istiyor açıkçası. Evet.
Aynen öyle. Oraya da geleceğiz sanırım. Kim kralı liderlik sektörde? Aynen öyle. Aynen öyle. Evet. İkinci sorumuza geçelim Selim Hocam. Ethereum Bitcoin'i geçeceği söyleniyor. Yani tabii bunlar şu an içerisindeki varsayımlar. Bunun mümkün olup olmaması ile ilgili bir düşünce var mı? Ya da bunu herhangi bir nedene bağlama ihtimalleri var mı? Şu anda bu çok fazla dedikodu ediliyor. En son Goldman Sachs bir açıklama yaptı raporlarında. İleriki dönemde Ethereum'un Bitcoin'i geçeceği söyleniyor. Yani onlar o şekilde düşüyor ve raporlanıyor. Biliyorsunuz yıl sonunda da bir Ethereum 2.0 geliyor. Bitcoin'de bir güncelleme yok. Yani Ethereum 2.0'ın gelmesiyle, tam anlamıyla gelmesiyle Bitcoin bir tahtı sallanabilir mi? Yani Ethereum madenciliği tamam bitiyor ama sonucunda bu ekosisteme çok yararlı bir şey olacağını düşünüyorum ben. Ama dediğim gibi benim şu andaki kendi kişisel fikrim Ethereum'un 2.0'dan sonraki pazar payını özellikle çok daha fazla elinde tutması ve Bitcoin'in artık diğer altcoin'lerden ayrılacağını düşünüyorum. Daniel bununla ilgili ne düşünüyor? Yani Ethereum'u bir rakip olarak görüyor mu şu an içerisinde diyebiliriz. Okay, second question. Actually, third one. Daniel, people say that Ethereum will surpass Bitcoin. First of all, do you think this is possible? And if it's possible, will this be due to losing Bitcoin's value? Or is it for some other reason? And also Serhat says that there is no update for Bitcoin in near time, but Ethereum 2.0 is coming. And how will this be affect Bitcoin's position? What do you think about it? Yeah, so first of all, I mean, will Ethereum surpass Bitcoin? You know, in conjunction with what I said earlier, I believe Bitcoin will stay the king of the cryptocurrency space. That being said, I mean, anything is possible. If I could predict the future, then I would have made all the right calls through all the market cycles. But no, I don't believe so. I don't believe that Ethereum will surpass Bitcoin. Personally, now due to Bitcoin losing its value, I mean, they generally hold hands quite closely. The cryptocurrency market is super correlated within itself, and most moves within the crypto markets in terms of value are led by Bitcoin and then followed by the other coins. With regards to updates, I mean, that's not maybe entirely right. We have, for example, the Taproot update, which has been signaled by the majority of the miners already on the Bitcoin network, which brings some significant changes to it in terms of privacy options and security. So development on the Bitcoin network is very, very active. Super active. So, but I mean, it's right that Ethereum 2.0 is a major change. It's a huge change in the fundamentals of the Ethereum network, and moving to proof of stake from proof of work is a very, very big move. And I mean, I think in the long run, it's going to work, but it isn't proven yet. There's no network this big running proof of stake. So, and there are definitely, in terms of the ideology, there are things that I believe make proof of stake less secure than proof of work. But that's maybe another discussion. But yeah, so I don't think Ethereum will overtake Bitcoin, but who knows at the end of the day. Okay. Şimdi şöyle bir
cevabı var. Daha önce de söylediğim gibi diyor. Bitcoin bence piyasada krallığına devam edecek diyor. Yani Ethereum'un Bitcoin'e geçme gibi bir Eğilimi söz konusu olayın değil. olayı olduğunu düşünmüyorum diyor. Ama bu piyasada her şey mümkün diyor. Fakat benim düşüncelerim ve bilgim dahilinde diyor Ethereum geçemez kardeşim diyor. Yani işin basit kısmı böyle açıklayabiliriz diyor. Bu arada piyasada diyor hani ne olursa olsun piyasada Bitcoin belirliyor diyor fiyatları hala diyor. Yani e, ya Bitcoin'in inişiyle çıkışıyla bütün fiyatlar belirleniyor diyor. Çok hareketli bir piyasa olduğundan dolayı diyor hala Bitcoin'in egemenliğinde diyor. Bu arada diyor Bitcoin madenciliğinde de aslında çok güzel gizlilikle alakalı ve güvenlikle alakalı projeler geliyor diyor. E, Ethereum 2.0 kısmıyla alakalı da çok güzel, inanılmaz bir değişim diyor aslında. Bir kere Proof of Work dediği mining'den Proof of Stake'e stake ederek çalışma olayına geçeceği diyor. Uzun vadede aslında çok iyi çalışmalar gerçekleştirebilir ama diyor şu anda diyor ne olacağı belli değil. Hani çünkü hani böyle bir benzeri yok diyor. Çünkü Ethereum ağı şu anda en büyük ağlardan biri olarak kabul ediliyor. Ve böyle bir ağda diyor Proof of Stake olayının çalışması e, biraz zor gözüküyor diyor. Çalışır ama daha belli değil diyor yani. Bu arada Proof of Stake dediği olay Proof of Work'ten daha az güvenli diyor bana göre diyor. Yani hala mining olayını, Proof of Work olayını daha güvenli buluyor Daniel. Bu sorumuza da böyle bir cevap aldık diye doğru çevirdiğimize de inanıyorum. Tamam. Hemen Evet. ben bir sonraki soruya geçiyorum o zaman. Yani şöyle bir şey gelmiş ama kurulu madencilik ekipmanı ne kadar süreyle kendini amorti eder demiş. Böyle bir soru gelmiş. Yani her şey rakam sonucunda herkes rakamları merak ediyor şu anda. Yani örnek veriyorum bunu sabit bir tutar üzerinden yani 1 milyon dolar, 2 milyon dolar veya bir sabit tutar üzerinden söylersek Daniel'a bunun geri dönüşüyle ilgili bize bilgi verirse rakamsal anlamda kendi ülkesi için verebilirse biz onu sayın seyirciler kendileri bizim ülkemizde olarak hesaplarsa bir sıkıntı olacağını düşünüyorum. Tamam. Daniel, fourth question. How long does the installed mining equipment pay for itself? In your country, you can give examples in your country, expenses, for example, or you can think about $1 million investment, and then you can calculate what's going to happen when you pay it for itself. Yeah. So this is the question. There are a lot of variables to this answer. Generally, the equipment market prices equipment somewhere around 10 months of payback time. So generally, when you're looking at buying ASIC mining equipment, you're looking at something like in the range of, I want to say 8 to 12 months of payback time to break even, but just based on average market prices and so on. And then this can change if you are operating at a lower cost of electricity or higher cost of electricity, and shipping to your location wherever in the world that is comes into play as well. And so that's why I say there are a lot of variables to this. So I mean, and also this is always calculated on the spot price. So if nothing changes, that's generally the price of equipment you're looking at. But we don't live in a world where nothing changes. So the price is constantly changing.
and the hash rate on the network is constantly changing. So, and as the hash rate goes up, the difficulty goes up, and your revenue goes down. So you need to calculate all of this in, or try to calculate all of this in. In this industry, the two big unknown factors are price and hash rate, and thus difficulty. So I would say if you are looking at a large scale mining operation where you are about to install, you can be looking at investments where you could be retrieving your initial investment in the first 2 years if everything goes to plan. But hobby mining or self-mining at home, for example, that is generally an entirely different scenario because your power prices are that much higher. The most important thing in mining when calculating all of this is not calculating how quickly am I going to make money off this and all that. It's really finding out how can I survive it when the market takes a turn to the worse. How can I survive the really hard squeeze that inevitably happens? And if it's a self-mining operation, then the issue with that is always, I mean, if I am mining at a large scale at maybe 1/3 of the price you are mining at home, then when this squeeze happens, you have to turn off your equipment long before I need to turn off my equipment. So that's why in the long run, the larger scale operations are winning out, and they are the ones that are then perhaps buying up secondhand equipment cheap when prices go down, for example. Okay. Thank you very much. And evet, şöyle bir şey. Diyor ki normalde 10 aylık bir süreç gibi bir sürede geri dönüşünü almaya başlarsınız diyor. Bilhassa diyor ASIC makinalarda diyor, ASIC'lerde diyor 8 ile 12 ay arasında alınması lazım diyor. Ortalama market fiyatlarıyla düşündüğümüzde diyor geri dönüşü böyle olur. Ama sadece bununla kalmıyor diyor. Hani elektrik fiyatlarıyla da ilgili diyor. Yani elektrik fiyatları yüksek olan bir yerde mining yapıyorsan bu da senin amorti edeceğin zamanı uzatan bir şeydir. Ya da ucuza kullanıyorsan o zaman da değişir elektrik fiyatıyla. Bunun dışında diyor dünyada diyor sürekli değişkenlik gösteriyor fiyatlar diyor. Yani mesela bilgisayar parçaları ile alakalı fiyatlar da değişkenlik gösteriyor. Değişmeyen bir dünyada yaşamıyoruz diyor yani. Sürekli bir değişkenlik var diyor. Bu da senin geri dönüşünü etkileyecek şeylerden biri diyor. Bununla birlikte hash rate'ler yükseliyor Bitcoin madenciliğinde. Zorluk artıyor. Bundan dolayı da senin kazancın düşüyor. Bu da etkiler diyor yine kazancını. Büyük bir yatırım düşünüyorsanız diyor yani geniş çaplı büyük bir yatırım düşünüyorsanız diyor bu yatırımın size geri dönüşünü 2 yıl olarak hesaplamanız gerekir diyor. Çünkü şöyle bir şey var. Evde yapıyorsanız bu aslında maliyetler daha da yükseliyor diyor evde yaptığınızda. Ama büyük yatırımlarda şunu düşünmektense hani nasıl hızlı kazanırım, nasıl hızlı paraya dönüştürürüm kafasından nasıl hayatta kalırım piyasadaki düşüşlerle alakalı olarak nasıl hayatta kalırım kafasıyla, mantığıyla yaklaşırsanız olaya diyor daha uzun bir geri dönüş bekleyebilirsin diyor. Yani büyük bir yatırımın onun için kâra geçişi 2 yıl gibi bir süreç planlıyor, öneriyor. Bir de şöyle bir şey son olarak şunu da ekleyeceğim. Büyük bir yatırımda diyor mesela devam eden büyük bir yatırımdaki kazançta diyor ya da elektrik sen evinde yapıyorsan diyor küçük çaplı bir mining ekipmanı evinde yapıyorsan diyor olası bir piyasanın hareketinde düşüşünde şu da bunda sen diyor mesela makinelerin şalterini bugün indirirsin diyor.
Ama ben diyor makinelerin şalterini daha ileri bir tarihte indiririm diyor. Sen çünkü benden daha çok zarar edersin diyor. O süreçte hayatta kalmaya çalışırsan. Yani büyük yatırımcılar daha rahat ayakta kalabilir düşüşlerde diye belirtiyor kendisi. Umarım yine doğru çeviri yaptık. Yardımcı olabiliriz diye düşünüyorum. Evet. Hocam Geçelim diğer sorumuza. Hattori Hanzo'nun bir sorusu var. Onu kısa olarak bir cevap alabilirsek. Şu anda İzlanda'da diyor bir BTC'nin kazanma maliyeti nedir diyor. There's a question from Hattori Hanzo, and he asks that in Iceland, what is the price of BTC, Bitcoin production price? If I translate correctly, So or you understand what I mean? Yeah, I understand the question. So, I mean, again, it's a complicated question because how are you going to calculate it? Are you going to include the cost of mining equipment, or are you only going to include the cost of power and labor and infrastructure? So I can tell you that if you're looking at maybe the cost of, if we leave out the cost of equipment, we don't use the depreciation of the equipment because it's very, very hard to gauge the depreciation of equipment anyway. I mean, we bought a lot of equipment in 2019 that we can now sell for 3 to 4 times the price today, and we've already mined on it for 2 years. Do you understand what I mean? So it's very hard to quantify the cost and depreciation of equipment. I mean, we've been depreciating this equipment on the books for 2 years, but it's more valuable now. It's not less valuable. So we leave equipment out of the calculation. We only calculate the operating expenses, which is just manpower, running the company, and buying electricity, obviously. It's going to be somewhere in the range of, I'm going to give you a range of maybe $10,000 to $14,000. Okay. But to get there, you need to deploy a lot of capital. You need to make a big investment to get there. Obviously, do you know what I mean? I can't just take $10,000 right now and go, okay, I'm producing BTC at the cost of $10,000. It's not quite that simple, unfortunately. Yeah, definitely. Okay. Şöyle harcadığın güçtü, şuydu, buydu, bilmem neydi, hani çok detaylara girmeden söylersek, mesela şunu örnek veriyor. 2019'da aldığımız makineler diyor 2 sene kazdık diyor, kullandık diyor ve şu andaki piyasa şartlarında diyor biz aldığımız makineleri sattığımızda 3-4 katına satıyoruz diyor. Yani aslında bir de işin o kısmı var yani, çünkü şu anda fiyatlar yükseldi yani, herkesin takip ettiği gibi hani şu anda gamerlar bile ekran kartı bulamayacak vaziyetteler yani, hani geçen yıl ya da 2 yıl önce işte 500 liraya 700 liraya dediğimiz ekran kartlarını şu anda millet 3.000 liraya 5.000 liraya aldığını düşünürsek, Daniel'ın dediği gibi 2019'da alıp bir de 2 yıl kullanmışız diyor. Yani 2 yıl kullandığı makineleri bugün sattığında 3-4 katı fiyatına satıyor diyor. Ama şu anda diyor kaba taslak düşündüğünüzde diyor hani firma giderleri, elektrik, harcadığın elektrik, insan gücü, yani firmanın devam etmesi için işte bakım giderleri, şuydu buydu kattığın zaman 10-14 bin dolar arası bir meblağa maliyeti var Bitcoin'in. Fakat tabii bunu öyle hadi gideyim ben işte alayım makineleri da 10-14 bin dolara mal edeyim gibi düşünmeyin diyor. Yani çok ciddi paralar yatırarak buralara getirdiğinde diyor 10-14 bin, 10 bin, 14 bin dolar arasında bir paraya mal ediyorsun diyor. Ama hani sen gidip de 2 bin miner olup da hani alayım da bu paraya tabii ki çıkamazsın. Ama adamlar ona göre yatırımlarını yapmışlar. Ona göre devam ediyorlar. Biz ise hep kaybedenler oynadık hocam. Kaç sene makinamızı açmadık değil mi? 1,5 sene neredeyse. Tabii. 2 seneye yakın makineyi açmadık ya.
Ben artık umudu kesmiştim zaten. Hatta seninle paylaşmıştım. Bu ekran kartlarından render farm falan kuramıyor muyuz demiştim. Yani hani iç mimarlara faydamız olsun diye düşünmüştük yani. Çünkü çöp gözüyle bakıyordum ben bir ara. Nereden nerelere 80 dolardan 4.600 dolara çıkan bir Ethereum var sonucunda. Tabii Aynen yakında öyle. bu şu anda güzel bir rakam gibi gözükse de bizim miningçiler için. Tabii bizim ödüllerimiz çok düştüğü için. Şu anda 2017'de ben ilk başladığımda yanlış hatırlamıyorsam hocam 1.2 Ethereum kazıyordum 2017'nin Aralık ayında. Şu anda benim makinem 0.22 adet kazıyor aydan. Yani gerçekten zorluğunu buradan anlayabiliriz. İnanılmaz bir rakam düştü. Serhat, istiyorsan şöyle yapalım. Şimdi Daniel'a biz belli bir süre verdik. Hani yok daha vereceğim. Hani var sorularımız da. Hani şöyle yapalım. İstiyorsan Daniel'a tutmadan çok fazla Daniel'ı soracağımız soruları soralım. Ondan sonra istiyorsan söyleriz. Daniel yayından çıkıp istiyorsan biz yine böyle bir 5-10 dakika hani kendi düşüncelerimizi, tecrübelerimizi de paylaşabiliriz. Yaşadığımız madencilikte komik şeyleri de söyleyeyim. Bir Daniel'ı fazla tutmadan istiyorsan şey yapalım. Soruları bir iki tane daha soru alalım. Hükümetlerin Bitcoin madencilik endüstrisine destek paketleri sağlaması gerektiğini düşünüyor musun diye bir soru gelmiş. Tamam, kısaca bunu hemen evet. Yani soralım hemen. Daniel, our fifth question. Do you think governments should provide support packages to Bitcoin mining industry? Do you think? Okay. That's a complicated question. I think because mining is a large business and it's a profitable business, I don't, and because people engage in mining for profit, I don't necessarily think that governments will try to enable, private citizens in being able to mine. What's much more likely is that governments will start mining themselves in order to generate revenue. And there are synergies there that make sense. For example, most governments are on some level involved in power production. They are generating electricity somewhere in most locations in order to have some level of security on the power grid for their citizens. And there's a lot of loss in power production. There's a lot of stranded energy and so on. And that's why I mentioned earlier, I think Bitcoin mining will get more distributed as time goes on, because power companies, power producers in the world, and governments will realize this. They will realize that something that is currently being wasted and generating zero revenue can actually be used to maximize the efficiency of power production. So I think it's more likely that governments will engage in mining themselves at some level. Okay. Çok kesik aldım. Yine çevirebildiğim kadar çevireceğim ama şöyle bir şey kısaca cevap vermek gerekirse hükümetlerin aslında kişilere, bireylere bununla alakalı krediydi, işte yardım gibi ya da sorduğumuz şekilde şeyler vermesi yerine hükümetler aslında kendileri bu olaya, madenciliğe, Bitcoin madenciliğine kendileri girmeleri daha mantıklı olabilecek bir şey diyor. Yani elektrikle alakalı da hani atım şirketlerindeki enerji kaybı da çok fazla diyor. Yani bu Bitcoin madenciliğinde, yani madencilikte kullanıldığı zaman enerji kaybı da çok fazla olduğu için aslında işte yeşil enerji gibi şeylere dönülmesi gerekiyor. Bunlara dönülürken de hükümetlerin aslında kendileri
bu kazım olayını, mining olayını yapmaları daha mantıklı diye düşünüyor. Öyle söyledi anladığım kadarıyla. Umarım yine anlamışımdır. Kısaca buna da cevap verdiğimize inanıyorum. Başka var mı Serhat Hocam soru? Bir tane daha istiyorsan alalım. Tamam. Aslında Son şey bir var. soru daha alalım. BTC en son BTC hangi yılda çıkacak? Yani kazıma anlamında. Yani son bir tane BTC kadar en son hangi yılda çıkacak? Ve tahmini alalım, rakam alalım. Yani ne bekliyor? Yani BTC'nin ileriki dönemde 5 yıl sonra veya 10 yıl sonra olabilir. Hangi rakama ulaşmasını düşünüyor diyelim. Fiyat olarak mı? Yani evet. Fiyat olarak hangi? Herkesin merak ettiği bir şey var. Hepimizin merak etti. Sadece seyircilerimizin değil, ileriki seviyede dönemde izleyecek insanların da, senin de benim de, bu camiaya gönül vermiş herkesin şu anda ileriye dönük tahmine ihtiyacımız var. Biraz tabii ki Daniel matematiksel olarak hesaplayıp bize söylüyor. Sektörde bir influencer değil, bir paid yapan bir fenomen değil. Tamamen bunu bir meslek haline getirmiş. Her şeyi matematiksel olarak düşünüp ve ona göre plan yapan biri olduğu için onun hesaplaması bizler için değerli. Okay. Daniel, I think this is going to be our last question, and it's an interesting one. And everyone curious about this question, actually answer. So, hey, what do you think? How long will the latest Bitcoin be mined? Is it possible that the price is going to be $1 million or more? You can give an answer to us. Serhat says that you can calculate, you are in the business, you are in that sector, so you know better than us. So everyone curious about this question. What do you think? Yeah. So today, around 89% of all Bitcoin has already been mined. And but because of the deflationary nature of Bitcoin and mining, with the halving every 4 years, the last Bitcoin will be mined somewhere around the year 2140. And I mean, is $1 million Bitcoin possible? Let's put it this way: if Bitcoin overtakes gold, then just at the market cap of gold today, then one Bitcoin would be worth $500,000. And I believe this is very possible. I believe Bitcoin can definitely overtake gold as the store of value of the future. So at least that level is within the realms of possibilities for me. And let's not forget, at every point you've had so many voices saying, when you ask, is $10,000 Bitcoin possible? People say, you're crazy. Is $50,000 Bitcoin possible? Yes, you're crazy. Is $100,000 Bitcoin possible? Yes, you're crazy. Like, this is how history has progressed within this industry. But right now, I mean, only a few weeks ago, we were at $64,000, and we have dips. And I think it's important to remember, particularly when we have volatile currencies, because, I mean, I come from a small nation. There's less than 400,000 people who live in Iceland, and we have our own currency. And throughout history, it's quite volatile. But when I say quite volatile, I'm talking about maybe 20%. I've never experienced what you guys have experienced with Lira. So, if you zoom out on Bitcoin, the progress has always been upwards. And when the price takes a dip, like now with the China FUD and whatever,
the price takes a dip, but has anything changed? Has the technology changed? Has my fundamental belief in what Bitcoin is changed? And if the answer to that is no, then logically I should not be scared when Bitcoin goes from 60,000 to 30,000. It doesn't matter because it's temporary. Okay. Şimdi diyor ki Bitcoin'in %89'u kazıldı diyor. Bunun üzerine diyor 4 yılda bir bölünmeleri, halving deniliyor sanırım. 4 yılda bir bölünmeleri falan da eklediğinizde diyor sonuncusu diyor 2140 civarlarında diyor kazılacak diyor. Bununla birlikte diyor yani altını geçerse diyor Bitcoin dünyada altını geçerse ki geçecek diye düşünüyorum ben diyor. Bitcoin'in 500.000 dolar olması muhtemel diyor. Yani olabilir diyor. 500.000 dolarları görebiliriz diyor. Onun dışında diyor işte insanlar mesela işte 10.000 dolar Bitcoin 10.000 dolar olacak dediklerinde ya işte sen delisin falan deniliyordu diyor. İşte 50.000 dolar olacak dediklerinde diyor sen delisin diyorlar diyor. Deniliyordu diyor. 100.000 dolar olacak denildiğinde de aynı şey söylenecek diyor. Sonuçta diyor ne oldu? Böyle gidiyor diyor. Bu böyle gidecek diyor ama 64.000 dolarları gördük diyor. Yani hani bu 64.000 doları gördük. 64.000 dolardan 30.000 doları da gördük diyor. Ne değişti diyor. Yani teknolojisinde bir şey değişmedi diyor. Herhangi farklılık olmadı. Tamam Çin'de diyor işte bir mevzular koptu diyor. Bilmem ne oldu. Şu oldu bu oldu ama 64.000'den 30.000'e düştük diyor. Ama bir şey değişmediği için ben korkmuyorum diyor. Yani Bitcoin ona göre sağlam yürüyüşüne devam edecek yavaş yavaş emin adımlarla. Şunu diyor yani İzlanda'da diyor biz 400.000 kişilik bir nüfusumuz var diyor. Yani küçük bir ekonomisi olan bir ülkeyiz diyor. Yani küçük ekonomi demedi de yani 400.000 kişiyiz diyor. Bizim paramız diyor %125 %25 gibi bir volatilite vardı diyor mesela. Doğru anladıysam, doğru duyduysam. Ama sizin lirada yaşadığınız şeyleri biz yaşamadık mesela diyor. Hani siz çok daha renkli bir piyasada yaşıyorsunuz demek istiyor sanırım. Ama hani dipleri görüyoruz diyor Bitcoin'de. Ama bu dipleri gördüğümüz şeyler, olaylar beni korkutmuyor diyor. Çünkü bundan önce de gördük diyor. Buraya geldik diyor. Bundan sonra yine göreceğiz. Yine başka bir seviyeye çıkacak diyor. Yani adam umutlu. Bu akşamdan sonra ben de umutluyum abi yani. Nasıl oldu? Bilmeye başladım bu soruda özellikle hani. Bir kaza geldi sanki. Tabii 2018'de 4 BTC kaybettin. Şu anda düşündüm. Evet. Canımız sağ olsun. Sağlık olsun. Evet. Biz bu akşamlık Daniel'a teşekkür edelim. Programımıza katıldığı için. Hatta yani ben herkese de teşekkür edebilirim. Bana da katlandığınız için teşekkür ediyorum. Yani ilk defa böyle bir çevirmenlik olayına soyunduk. Umarım pek fazla yanlışımız olmamıştır. Elimden geldiği kadar yardımcı olmaya çalıştım. İlerleyen zamanlarda yine böyle bir misyonlar üstlenirsek daha hazırlıklı olacağımıza inanıyorum. İnternet sıkıntılarımız vardı bilmem ne. Ama çok şükür bir şekilde atlattığımıza inanıyorum. İlk yayınımızdan bir şey olmaz. İlk yayınımız tecrübe kazanıyoruz. Onun için bütün herkesten yanlışımız olduysa af diliyoruz. Bir dahaki programlarda da yine buluşuruz diye düşünüyorum. Daniel'a da teşekkür ederim. Daniel, thank you so much for your precious time. And it's been an honor to have conversation with you. And you gave a lot of information to us and to our audience. And personally, I thank you so much. And also Serhat thinks the same way. And I hope our audience got good answers and good information from you. I believe it so.
Do you have anything to say? Thank you, guys. I mean, there's been a lot of engagement I can see in the comments. So obviously, I could talk about mining all day, but yeah, it was great fun to come onto your channel, and I'll say bir şey değil. And çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz Daniel. Biz teşekkür ediyoruz. Thank you so much, and I hope we will have you in our broadcast again. Happy to. It will be great if you participate again, and we will communicate. Thank you so much for tonight. Thank you, guys. And bye bye. Have a great evening. Thank you. Bye bye. Bye. Good night. Geldiğiniz için ben de teşekkür ederim arkadaşlar. Başka bir canlı yayında görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. İyi akşamlar. Çok teşekkür ediyoruz. Tekrar hatalarımız olduysa affeyleyin.